Batı Avrupa'nın en genç ülkelerinden biri olan İtalya'nın resmi dili İtalyancadır. Ancak İtalyancanın yanı sıra ülkede İngilizce, İspanyolca ve Fransızca da en çok konuşulan diller arasındadır. Yaklaşık 60 milyon kişinin yaşadığı İtalya'da insanların %83'ü Hristiyan, %12'si ateist, %3'ü Müslüman ve kalan kısım ise diğer dinlerdendir. Ülkedeki nüfusun %90'dan fazlasını İtalyanlar oluşturmaktadır. Öne çıkan diğer milletler ise Romenler, Kuzey Afrikalılar, Arnavutlar, Çiniler ve Ukraynalılardır. Güney Avrupa'da yer alan İtalya'nın kuzeyinde İsviçre, kuzeybatısında Fransa, kuzeydoğusunda ise Avusturya ve Slovanya ile komşudur. İtalya'da iklim genel olarak bakıldığında Akdeniz iklimi hakimdir. Özellikle kış aylarında deniz görmeyen iç kesimlerde yüksek yerler soğuk, yağışlı ve karlı olur. Kıyı kesimlerinde ise ılık ve yağışsız yazlar görülür. Ortalama sıcaklık kışın 1 derece ile yazın 25-26 derece arasında değişiklik gösterir. Avrupa'nın 4. dünyanın 8. büyük ekonomisi olan İtalya ayrıca Avrupa Birliği'nin de kurucu üyesidir. Ülke aynı zamanda Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna da dahildir. İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok güçlüdür. İmalat sektöründe son 30 yıldır Avrupa'nın 2. dünyanın 6. büyük üreticisi, imalat sektörü ihracatında ise dünyada ticaret fazlası veren 5. ülkedir. Ayrıca bu ülke kendi sınırları içerisinde 2 ülke daha barındırmaktadır. Bunlar San Marino ve Vatikan'dır. Avrupa'nın en küçük 3. ülkesi olan San Marino'da halkın yaklaşık %90'ı Hristiyanlığın Katolik mezhebine bağlıdır. Ülkede sadece 33 bin kişi yaşamaktadır. Bunların sadece 2 bin kadarı başka ülkenin vatandaşıdır. Vatikan ise dünyanın en küçük ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak Vatikan'ın küçük olması önemsiz bir ülke olduğu anlamına gelmez. Çünkü Vatikan özellikle Hristiyanlık için en önemli merkezdir. Bu sebeple her yıl milyonlarca insan Vatikan'ı ziyaret ederek bölgenin kalkınmasına oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Hem turistik hem de dini merkez olması Vatikan'ı oldukça önemli bir yer haline getirir. Vatikan'da sadece ortalama 1000 kişi yaşamaktadır. Gelelim bu ülkenin mutfağına. İtalya'nın mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından ve en çeşitli mutfaklarından biridir. Ancak İtalya'nın farklı bölgelerinde farklı yemek kültürleri vardır. Peynir çeşitleri ve şarap İtalya mutfağının olmazsa olmazıdır. Aynı şekilde kahve ve espresso İtalya'nın yine vazgeçilmez içeceklerinden birisidir. İtalya mutfağının en zengin kısmını makarnalar oluşturmaktadır. Ülkede oldukça değişik türde makarnalar yapılmaktadır. Makarnasıyla ünlü olan bu ülkede bir İtalyan yılda ortalama 25 kilo makarna tüketir. İtalya'da misafirliğe gittiğiniz bir evde makarna ikram edildiyse tabakta kalan makarna sosu mümkünse ekmekte sıyrılmalıdır. Aksi takdirde bu hoş karşılanmaz. Ayrıca çatal kullanımı ilk olarak İtalya'da başlamıştır. Ülkede öğlen 12-3 arası ya da 1-6 arası tüm dükkanlar kapalıdır. Kapanma sırasında kasada olsanız bile dışarı çıkartılırsınız. İtalya'nın güncel olarak kullandığı resmi para birimi Euro'dur. Euro'dan önce İtalya topraklarında 1861 yılından 2002 yılına kadar İtalyan lireti adı verilen para birimi kullanılmaktaydı. 28 Eylül 2002 tarihinde İtalyan lireti tedavülden kaldırılmış ve yerine Euro kullanılmaya başlanmıştır. İtalya'nın günümüzde kullandığı resmi para birimi olan Euro'nun uluslararası para kodu bu şekildedir. Sembolü ise şöyledir. İtalya'nın bayrağına da gelecek olursak 3 farklı renk İtalyan bayrağı üzerinde dikey şekilde yer alır. Bunlar sırasıyla yeşil, beyaz ve kırmızı renklerdir. Bu renkler bayrak üzerinde dikey olarak aynı kalınlıkta eşit oranda yer alır. İtalya bayrağında yeşil renk doğayı, beyaz renk Alpleri, kırmızı renk ise İtalyan bağımsızlığına dökülen kanları ifade eder. İtalya'nın tarihinden de bahsedecek olursak ülkedeki insan izleri M.Ö. 200 bine kadar dayanmaktadır. Romalılardan önce Avrupa ve Asya'dan gelen pek çok kavim İtalya'da yaşamıştır. M.Ö. 1. yüzyılda Julius Caesar'ın hükümdarlığı döneminde Roma İmparatorluğu sınırlarını hızla genişletmiştir. Milattan sonra 395'te Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılana kadar Britanya'dan İran'a kadar çok geniş topraklara hükmeden Roma İmparatorluğu, Batı medeniyetlerinin gelişmesinin temelini oluşturmuştur. Orta Çağ'daki barbar kavimlerin akınları sonucunda Roma İmparatorluğu'nun önce Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması, ardından İtalya topraklarına kalan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla küçük krallıklara ayrılan İtalya, Avrupa medeniyet tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Rönesans dönemine de ev sahipliği yapmıştır. 19. yüzyılda Avrupa'da yükselen milliyetçilik akımının etkisiyle gerçekleşen sayısız savaş sonucunda 1871 yılında ulusal birliğini sağlayan İtalya, 1948 yılında kendini cumhuriyet olarak tanımlamıştır. Gelelim İtalya'nın bazı gezilecek yerlerine. Trevi Çeşmesi. Trevi Çeşmesi'nin yapımına 1732 yılında başlanmış ve tamamlanması yaklaşık 30 yıl sürmüştür. İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından tasarlanan çeşme, Roma İmparatoru Augustus dönemine kadar dayanan bir geçmişe sahiptir. Efsaneye göre çeşme askerlerin susuzluktan bitap düştüğü bir noktada güzel bir Roma kızının yardımıyla su kaynağı bulmaları sayesinde inşa edilmiştir. İnşaatın tamamlanmasının ardından çeşmenin görkemi ve güzelliği hızla yayılmış ve Roma'nın en tanınmış simgelerinden biri haline gelmiştir.
Roma Kolezyumu. Gerçek adı Flavian Amfiteyatrosu olan bu muazzam yapı aynı zamanda dünyanın en büyük amfiteyatrosuydu. Yapılış amacı gladyatör dövüşleri, hayvan avı, tiyatro ve eski savaşların temsili gösterilerini yapmak ve halka muhteşem bir eğlence sunmaktı. Beklenildiği gibi de oldu ve halk tarafından da fazlasıyla sevildi ve Kolezyum 2007 yılında dünyanın 7 harikasından biri olarak seçildi. Pisa Kulesi. Pisa Kulesi, İtalya'nın kuzeyindeki Toskana bölgesinde yer alan Pisa şehrinde bulunmaktadır. Tüm dünyanın Eğik Pisa Kulesi olarak bildiği İtalya'nın en önemli sembollerinden olan bu kule, ülkenin en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biridir. Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen Pisa Kulesi'nin mimari ne yazık ki bilinmemektedir. Pompei. Antik Yunan yerleşimciler İtalya'nın batı kıyısında günümüz Napoli şehrinin güneyinde yer alan Pompei'yi M.Ö. 8. yüzyılda Helenistik dünyanın bir parçası yaptılar. Burası M.Ö. 2. yüzyılda Kampanya kıyı şeridinin tadını çıkaran Romalı zengin tatilciler için bir cazibe merkezi haline gelmişti. Milattan sonra 1. yüzyılın başında Vezüv Yanardağı'ndan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Pompei kasabası, Roma İmparatorluğu'nun en seçkin vatandaşları için gelişen bir tatil yeriydi. Bilim insanları milattan sonra 79'daki ölümcül patlamanın arifesinde Pompei'de yaklaşık 12.000 insanın yaşadığını tahmin etmektedir.